Artvin'den, Borçka'dan, Demir Elma Festivali'nden merhabalar. Aysun Özde Başka Şeyler bugün Artvin'den yayın yapıyor ve yanımda çok değerli, çok kıymetli misafirlerim var. Aslında biz onların misafirleriyiz. Sevgili İKSV'nin, çok sevdiğimiz İKSV'mizin ortaklaşa programı kapsamında burada Demir Elma Festivali'ne destek veriyorlar ve daha pek çok festivale destek veriyorlar yerelde ve tüm bunları her zaman olduğu gibi İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü sevgili Özlem Ece anlatacak bize. Ama bir de Borçka'daki Demir Elma Festivali'nin mimarlarından biri Gola Kültür Sanat ve Ekoloji Derneği'nin başkanı sevgili Refika Kadıoğlu anlatacak. Tüm buradaki yerelde neler yapılıyor, Borçka'da Demir Elma niye önemli ve festivalin adı niye Demir Elma oldu ve tüm detaylar. Çok teşekkür ederiz öncelikle. Biz teşekkür ederiz bizimle olduğunuz için. Burada ağırladığınız için, tüm bunlara tanıklık etmemizi sağladığınız için. Çünkü çok kıymetli bir festivalin ilkine, aslında öncesi var, sen birazdan anlatacaksın Refika. Ama adı Demir Elma olduktan sonra ilkine biz de tanıklık ettik. Ama Özlemciğim, her yıl olduğu gibi kültür politikaları çalışmaları çok kıymetli. Yayınladığınız raporlar her sene çok kıymetli ve çok teşekkür ederim. Her yıl anlatıyorsun bunları bana da. Ama bu sefer bir festivaldeyiz. Türkiye'nin bir ucundayız. Çok da kıymetli bir yerdeyiz ve tam huduttayız. Karşımızda da Gürcistan. Öyle bir yerde bir Demir Elma Festivali yapılıyor. Ama genel olarak bu ortaklaşanın şu an yürüttüğü bu programı, Ortaklaşa Kültür Diyalog ve Destek Programı'ndan biraz bahseder misin? Zevkle Aysun. Bizimle olduğun için çok teşekkürler her zamanki gibi. İKSV 50 küsur yıldır Türkiye'de kültür ve sanatın gelişimi için çalışıyor. 2010 yılından bu yana da Türkiye'de kültür politikaları alanında çalışıyor. Bu ne demek? Kültür ve sanat alanında ihtiyaca yönelik politikaların geliştirilmesi için bir kültür kurumu olarak alana destek vermeye, bilgi üretmeye, proje üretmeye çalışıyoruz. Özü bu. Kültür ve sanatın bir hak olduğunu hep dillendiriyoruz. Özellikle de yerelde, bulunduğumuz coğrafya gibi bu ortamda buraya özgü olanın gelişebilmesi için yapılacak çok şey var. Şu anda içinde bulunduğumuz festivalde onlardan biri. Ortaklaşayı Avrupa Birliği'nin desteğiyle gerçekleştiriyoruz. Marmara Belediyeler Birliği de iştirakçımız. Ortaklaşa Kültür Diyalog ve Destek Programı dedik adına. İsmi Ortaklaşa zaten biraz ipucu veriyor. Evet. Temel derdi belediyelerle sivil kültür kurumlarını ortak projeler yoluyla bir arada çalıştırmak. Hem kültürel etkinliklerin gelişimine aracılık etmek destek verdiğimiz projelerle hem de aslında bir adil kültürel işbirliğinin zeminini oluşturmak. Çünkü kültür ve sanatın topluluk oluşturmak, o toplulukları dayanışmayla güçlendirmek gibi de bir boyutu var. Sanatın bize iyi gelen, şifa veren boyutunun yanı sıra bu topluluk oluşturma haline ihtiyacımız var aslında. Ortaklaşayı 3 yıllık bir proje olarak tasarladık biz. İçinde büyük bir diyalog programı var. Biz bütün bu Türkiye genelinden belirlediğimiz 7 şehre odak şehirler dedik biz onlara. Geldik, toplantılar yaptık, buradaki yerel aktörlerle tanıştık. Sevgili Refika ile çok uzun yıllardır tanışıyoruz ama Karadeniz'de yaptığımız toplantılarda birçok başka kişi ve kurumla da tanıştık. Bir hibe programı var. Kültür ve sanat alanı için oldukça büyük bir can suyu olan bir hibe programı bu. Bir de öğrenme programı var. O da kültür profesyonellerinin bizim yıllardır yaptığımız gibi birbirinden öğrendiği, etkileşime geçtiği, birlikte bir ekosistem oluşturmaya çalıştığı böyle 3 ayaklı bileşeni olan bir program ortaklaşa. Hibe programıyla destek verdiğimiz, ilk açık çağrıda destek verdiğimiz 4 projeden biri de Gola Derneği'nin yaptığı bu Demir Elma Festivali. Refika çok daha iyi anlatacak benden ama bizi heyecanlandıran boyutu hem bu içinde bulunduğumuz festivali hayata geçirmeleri ama hem de Borçka'da kültür politikasına etki etme hedefleri ve bunun için Borçka Belediyesi ile yan yana gelmiş olmaları. Tam da böyle projelere destek veren bir hibe programı tasarlamıştık. Biz ortaklaşayı böyle 1,5 yıl falan pişirdik, eğdik büktük, yazarken çok uğraştık. Ocak 2023'te başladık. Hemen arkasından bir deprem felaketiyle sarsıldık. Dayanışmanın, kentler arası dayanışmanın en etkili örneklerini de maalesef o acı felaketle gördük. Belediyeler diğer şehirlere yardıma koştular. Kültür kurumları mekanlarını dönüştürdüler. Büyük bir dayanışma örneği sergilediler. Sanatçılar bunu daha çok dillendirir oldular. Bu hikayelerin görünür olmasına, artmasına, bunlardan güç almaya ihtiyacımız var. Onun için böyle bir projeye destek verebilmiş olmaktan, İKSV olarak İstanbul'dan kalkıp bu şahane coğrafyaya konuk olmaktan, bizi kabul etmiş olmalarından hakikaten çok büyük mutluluk duyuyoruz. Evet.
Biz de öyle. Evet sevgili Refika, gerçekten de Gola Derneği'nin yaptığı çalışmalar çok kıymetli. Dünden bu yana fırsat buldukça dinlemeye çalışıyorum, bilgilenmeye çalışıyoruz bu konuda. Bu coğrafyaya yaptıklarınız, bu coğrafyanın kendi kimliğinin, kendi kültürünün farkına varması için ve bunun tüm Türkiye'ye hatta dünyaya yayılması için sanatla daha da büyük bir karşılık bulması için çok büyük çalışmalarınız var. Ama Demir Elma Festivali geldiğimiz bir nokta. Sizin zaten uzun zamandır yürüttüğünüz bir ara verdiğiniz belki de öyle demek belki de daha doğru bir festivaliniz vardı. Tüm bu çalışmalar için ve geldiğimiz noktayı özetlemen gerekirse neler söylersin? Bir kere ben de çok mutluyum. Herkes burada ve bu çok güzel bir şey. Bu ortaklaşa başvurusu ilana çıktığında şöyle düşündük. Gola bütün birikimlerini daha da arttırman için sana bir fırsat gibi. Yani o kadar uyuşmuş bir fikir birliği vardı ki İKSV ve ortaklaşa programıyla. Biz 10 yıl bir festival tasarladık bu coğrafyada. Rize ve Artvin'in farklı köylerinde, yaklaşık 20 köyde tamamen yerel kültür unsurlarının kendilerine hatırlatılması, diğer insanlara da tanıtılması üzerine bir kurguydu. Sanat da en büyük aracımızdı. Burada insanların doğayla kurduğu ilişki, yerli dillerin gücü, hem doğal farkındalık hem de kültür unsuru olarak da dillerin gücü çok önemliydi. Bu bağlamda festivaller bizi büyüttü, dönüştürdü. Tematik çalıştık, arılar, meyveler, taşlar, inanılmaz güzel şeyler çıktı ortaya. Biz de öğrendik, dönüştük. Ve gitgide daha fazla insanların dönüşmesine dair heyecanlandık. Sonra ara vermiştik. Evet, gerçekten tam neredeyse 10 yıl sonra ilk defa yeniden bu coğrafyada festival tasarlıyor olmak. Üstelik bu sefer bir belediye kurumunu dönüştürmeye teşebbüs etmiş olmak. Yani gerçekten delilik gibi bir şey ama hakikaten çok yolunda gitti her şey. Çok inanılmaz güzel gitti. Borçka Belediye Başkanı ve belediyenin ekibi çok hevesliydi. Kültür sanata dair çok yatkın insanlardı. Düşünün, seçim araya girdi. Özlem'in söylediği gibi depremden dolayı ertelendi ve zaman kaymaları oldu. Seçimden önce ya seçilemezsem diye kültür politikasını 5 Mart günü belgeyi meclisten geçirdi. Yani bu gerçekten inanılmaz bir deneyimdi. Çalıştayı da çok çabuk, hızla yaptık. Çok gerçekçi de bir işti. Herkesi davet ettik. Çobanlar, terziler, esnaflar. Aman sadece CHP partisi filanca yeri değil de böyle herkesi dahil ettik. Onlara sorduk, uzmanlar eşlik etti. Hakikaten yerel miras, kültürel miras, doğal olan her şey, lezzetler çok insanların yüreğindeydi. Aslında yüreklerimiz denk geldi gibi bir süreç bu. 12 aydır çalışıyoruz Borçka'da. Hem köyde hem merkezde. İnsanlar çok heyecanlandı. Demir Elma festival yıllarımızdan, meyveler yılından çıkma bir ürün. O zaman kalbimizi çarpan, ki benim çocukluk hafızamda da öyle. Ben de sonuçta bu taraflı, buralardan biriyim, buraların insanıyım. Rize Fındıklılıyım. Ve o tekliği, o demir elmanın elma çeşitliliği yok çok bölgede. Armut çok var, narenciye var ama elma tek ve çok güçlü. Çok özel. Gözü doluyor insanlar ya. Yerken hafızası yerine geliyor falan. Abi niye kestiniz o zaman bu kadar ağacı diyorum. Neden yapıyorsunuz bunu? Şimdi Ağaçların kesilme sebebi, şimdi içinde bulunuyoruz. Evet. Çay etkisi yetiştirme. büyük. Evet, Evet. çay yetiştirmek için elmalar kesiliyor. Evet. O zamanki şartlar hani bunu gerektiriyor. Böyle bir karar alınıyor ama sonradan da çok üzülüyorlar ve o hafızayı canlandırmak için de Evet. demir elma önemli bir aslında metafor gibi bir şey şu anda. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Bu meyvelerin herkesin kendine yeten meyveciliği var burada. Meyve bahçeciliği yok. Her evin bahçesinde birer tane her meyveden var zaten. İnanılmaz bir kendine yetebilen bir yaşam biçimi. Ama çay tarımı, endüstriyel ürünle tanışmış olmak, yani devlet destekli bir ürün politikası. Sonra çaya gölge, işte meyve ağaçları ormana sayıldı ne yazık ki bir dönem Türkiye'de. Çok hızla kesildiler. Ama herkes için göz yaşartıcı, hüzünlenen, burada mıydı, ben de tadayım diyor. Adam kendisi buralı ve şey diyor, bana da verir misin bir tane diyor falan, hasret kalmış. Çok büyük bir ruha sebep oldu, ruh yeşerdi burada gerçekten kültür sanat aracılığıyla. Bir böyle iade-i itibar gibi, hani çok iddialı olmasın ama hani böyle bir daha böyle onu bir kostümle yeniden servis etmek kendi yereline. Ben de çok mutluyum. Çok şey öğrendim. Gerçek bir ortaklaşma oldu. İKSV'nin bütün o merkezdeki deneyimi, kültür sanat etkinlik deneyimleri, bütün ekibin
her birinin ismini sayasım geliyor. O kadar böyle minnettarım gerçekten. Gola'daki arkadaşlarım da çok dönüştü ve değişti. 18 yaşında Gola. Çalışıyorduk. İstanbul Beyoğlu'nda başlamıştı. Evet ama Türkiye'de sivil toplumun sesi çok yükselmiyor yani. Hani Buna çok ihtiyaç var. çok Sivil toplumun ihtiyaç sesine ihtiyacımız var. Bu noktada aslında biraz hani Avrupa'yı örnek almamız gereken noktalardan bir tanesi de bu. Avrupa Birliği'nin desteği de bu yönde zaten. Sivil toplumun sesi ve böyle festivallerle, sanatla birleşerek de kana karışması çok kıymetli ve çok etkili bir yol. Her zaman sizin de bahsettiğiniz gibi. Ben buradan hemen şeye de dönmek istiyorum. Ya ortaklaşa. Ya aslında Demir Elma üzerinde ortak duyguda birleştik. Ve burada hepimiz, yani Türkiye'nin pek çok yerinden burada. Turist var bu arada. Yani İzmit'ten gelen var, farklı şehirlerden gelenler var. Biz İstanbul'dan geldik. Yani burada hepimizin buluşması çok kıymetli. Ama ortaklaşa şu an burada Demir Elma Festivali'nde. Adıyaman'da da bir şeyler oluyor. Yani aynı anda pek çok şehirde ortaklaşanın etkilerini, herkesin ortak duyguda birleştiğini görüyoruz. Kesinlikle kültür ve sanatın anlatacak çok hikayesi var. Başta da söylediğim gibi Adıyaman'ın Kömür ilçesinde çocuklar ve gençler için 1. Çocuk ve Gençlik Festivali hayata geçiriliyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında açılışına gitmiştik hep beraber. Avrupa Birliği'nden temsilciler de bizimle beraberlerdi. Gözleriyle aslında o çocukların gözündeki heyecanı gördüler, yaşadılar. Bu çok büyük bir etki. Yani biz oradan ayrıldıktan sonra da o çocuklar oraya her gün gelmeye devam ediyorlar. Kapıları yumrukluyorlar. Hadi açılsın, tiyatro yapalım hep beraber diye. Diyarbakır'dan bir ekip gidip her hafta orada müzik ve tiyatro atölyeleri yapıyor. Bu iki festival birbirine el sallıyor aslında. Evet. Türkiye'nin iki ucundan, biri kuzeyden, biri doğudan. Geçen hafta Eskişehir'deydik. Eskişehir'de yine bir hibe alan Çekirdek Eskişehir diye kente yeni kazandırılan bir mekanın kapanış etkinlikleriydi. Ama biz proje kapsamında kapanış etkinlikleri yaparken o proje 5 yıllığına belediyeyle yeni bir protokol imzaladı ve aslında yeni başlayacak bir hikayenin de oluşumuna tanıklık etmiş olduk. Ortaklaşanın en büyük gücü bu. Türkiye geneline açık bir program tasarladık. Hibe programına ülkenin her tarafından başvuru aldık. Yüzlerce başvuru geldi. Hepsi çok yüksek nitelikliydi. Zordu içlerinden seçmek ama başvuru sürecine hazırlanmak bile sivil kültür kurumlarını güçlendirdi diye hissediyoruz. Önemli, Aldığımız tepkiler bu yönde. Biz de buna vesile olabildiğimiz için İKSV olarak hakikaten mutlu oluyoruz. Senin de söylediğin gibi kültür politikaları çalışmaları uzun yıllardır var. İKSV'nin DNA'sında var. Ağırlıklı yayınlarla, raporlarla bu hak meselesini, ekosistem konusunu anlattık. Evet, misafirimiz de var. Hoş geldin. Hoş geldin. Ve şimdi böyle projelerle bir de bunlara kaynak ayrılmasına vesile olmak, etkiyi gözümüzle görmek, çarpan etkisini artırmak çok büyük bir güç yaratıyor. Kültür sanat aktörleri Türkiye'den aslında Avrupa'ya örnek bir yandan da anlatıyorlar. Kesinlikle. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu temsilcisi Çekirdek Eskişehir açılışında, kapanışında tam da bunu söyledi. Yani buradaki hikayenin Avrupa'da da örnek oluşturabilecek bir gücü var. Yerelden uluslararasına giden ağlar çok kıymetli. Bunları ancak bu sanatın gücüyle, iletişim diliyle anlatabiliriz. Dün sevgili Mert Fırat burada bir söyleşide konuktu. O da aynı şeyi anlattı. Bir sanatçı anlattığında kitleleri etkileme hızı çok daha farklı veya şimdi arkadan müzik sesleri geliyor. Bunun etrafında birleştiğinizde o bağlar çok daha çabuk kuruluyor. Yanındakinin kolunu tuttuğunda, eline girdiğinde başka bir şey oluyor. Bunu ancak yaşayarak görmek mümkün. Belediyeler de bu işin olmazsa olmaz parçası. Sivil toplum kuruluşları çok büyük emeklerle bu işleri olduruyor. Uluslararası destekler de alabiliyor ama kendi yerelinde, kendi belediyesiyle uzun vadeli bir strateji ve politika yapabilirse biz buradan ayrıldıktan sonra da bu işler burada gerçek oluyor, kalıcı oluyor. Belki köye geri dönmek mümkün olacak buradan gidenler için. Belki gençlere istihdam imkanları olacak. Yani yerel ekonomiye de katkısı olabilecek bir şeyi tetikliyorsa eğer burada yapılan şeyler hakikaten o zaman başarıya ulaşmış demektir. Biz de bunun peşindeyiz. Evet, bence zaten kültür, sanat nasıl kana karışır en güzel örneklerinden biri. Hani yerelden genele ulaşması zaten çok kıymetli. Genelde tersten olduğunda bir yerde kalıyor çünkü. Ve burada altını çizmek istediğim noktalardan biri de İKSV'mizin sadece İstanbul merkezli ve İstanbul odaklı olmadığı, aslında tüm Türkiye için de, hani bunu yıllardır hep söylüyor. Ben çok rahat söylüyorum. Herkes de zaten aynı fikirde. Sadece İstanbul'u değil, tüm Türkiye'yi kapsayan bir tarafı var. Tüm festivallerin ve tüm çalışmaların. Ama ortaklaşayla bunun işte Artvin'in Muratlı Maradit
köyünde, Gürcistan sınırında da ve bizi bu çay tarlasının ortasında buluşturması, burada bizim birlikte horon oynamamız, halay çekmemiz çok kıymetli. O yüzden buradan İKSV'ye, tüm ekibine senin nezdinde çok teşekkür teşekkürler. ederim. Refika sana da öyle. Tüm yaptığınız çalışmalar çok kıymetli ve çok büyük bir örnek sivil toplum açısından. Bu birliktelik de öyle. Çok teşekkürler. Ellerinize sağlık. Demir Elma Festivali'nin ilki bu ama daha çok uzun yıllar devam etsin ve burada kalıcı olsun. İnşallah. Yani 50 sene Hedefimiz olmasana bu. da 30 sene sonra inşallah burada buluşuruz tekrar. Yeniden evet çay tarlasında buluşmak üzere Evet, tekrar. aynen burada. Çok Hedefimiz teşekkürler. bu. Biz teşekkür ederiz. teşekkür Aysun. Sağ ederiz. olasın bize yer verdiğin için. Çok Ay, sağ ne olun. demek. Çok teşekkürler. Evet, Aysun Öz'le başka şeylerde bugün Gürcistan sınırında Artvin'de sevgili İKSV'nin ortaklaşa projesinin meyvelerini Demir Elma Festivali'nde konuştuk. Hem ortaklaşayı İKSV'yi takip edin hem de Aysun Öz'le başka şeyler kanalına abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın.